Evet sevgili takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden veya yurt dışından beni takip eden, videolarımı izleyen tüm güzel kalplere kocaman sevgiler gönderiyorum. Bu aralar biraz fincanlarıma, kahve falıma bakamadım arkadaşlar. Bugün itibariyle tekrar başlıyoruz. Biraz benim için yoğun bir zamandı. Şimdi kanalıma ilk kez gelen sevgili dostlarım, siz de hoş geldiniz. Burada kahvenin izlerini, fincanın bize anlattığı sembolleri, enerjileri ve hayatımıza dokunan küçük işaretleri birlikte yorumluyoruz. Belki bugün bu video tam da senin karşına çıkmalıydı diyorum. Belki fincanda göreceğimiz bir sembol, duyacağımız bir cümle ya da yapacağımız bir yorum sana bir şeyler hatırlatacak olabilir. Şimdi niyetlerimizi alalım. Kendimizi rahat bırakalım ve fincanın dibine, içine birlikte bakalım. Burada her yorum bir eğlence ve güzel bir enerji paylaşımıdır. Senin kalbine dokunan kısımlarını al, gerisini sevgiyle evrene bırak arkadaşım. Hazırsan başlıyorum. Bakalım bugün fincanımız bize neler anlatacak. Şimdi şöyle bir fincanın içine bakmak istiyorum. Önce figürlerimi belirlemek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra fincanımızı size yorumlamaya başlayacağım. Evet. Şimdi öncelikle dip kısmıyla başlamak istiyorum. Şimdi sıkıntıları, kafanı yoran meseleleri bir kenara topladığını görüyorum burada. Artık geride bırakmaya başladığını hissediyorum. Sanki uzun zamandır taşıdığım bir yüküm varmış ama bu yük yavaş yavaş üzerinden kalkmış arkadaşım. Fincanın dibinden başlayıp ağız kısmına doğru uzanan çok güzel, ferah yollar da mevcut burada. Özellikle bu yol arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Diğerleri değil ama bu yol çok net bir şekilde tertemiz. Yeni bir dönemin, yeni bir başlangıcın ve rahatlamanın olduğunu gösteriyor. Özellikle fincanın ağız kısmına doğru ilerlemesi ve açık olması, beklediğim bir haberin, gelişmenin veya bir hareketliliğin artık sona doğru yaklaşmakta olduğunu işaret ediyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir dönem geride kalıp önünde daha ferah bir süreç açılıyor. Burada gerçekten artık yeterince bekledim. Şimdi önüm açılsın enerjisi var. Ve aynı zamanda burada fincanımıza bir ay doğmuş arkadaşlar. Oldukça belirgin, aydınlık. Bana önünüzdeki dönemin daha ferah, daha aydınlık ve iç açıcı bir sürece gireceğini söylüyor. Sanki karanlıkta kalan bazı konular artık yavaş yavaş aydınlanacak ve kafanızdaki soru işaretli yerini netliğe bırakıyor arkadaşlar. Şimdi burada bana bakın sanki bir yere oturmuş bir şey var burada. Bir kadın, bir figür. Sanki bir koltukta ya da bir yatakta oturmuş. Ayaklarını uzatmış. Kendi dünyasına çekilmiş gibi görünüyor.
Özellikle düşünme, bekleme ve bir konuyu kendi içinde değerlendirme enerjisi alıyorum. Fakat bu kadının başının hemen üzerinde bir gölge suliyet var arkadaşlar. Sanki aklında olan, düşündüğü ve zihninden çıkaramadığı bir kişi var. Bu kişiyle ilgili tamamlanmamış bir düşünce, söylenmemiş bir söz ya da geçmişten kalan bir mesele gibi duruyor. Şimdi ayak ucunda ise yine bacakların üst kısmında gölge şeklinde de bir de kalp figürü var. Doğrudan duygusal bir konuyu hissettirdi bana. Yani burada kalp boşuna çıkmamış arkadaşlar. Birini düşünen, birinden haber bekleyen veya kalbinde hala bir yere sahip olan bir kadın enerjisi bu. Belki bu kişi geçmişten biri, belki de şu anda hayatında olan ama aranızda bazı belirsizlikler bulunan biri de olabilir. Çünkü başının üzerinde gölge ve bacakların üzerindeki gölge kalple birlikte düşündüğümüzde aklındaki kişinin aslında kalbinde önemli bir yer tuttuğunu söyleyebilirim. Şimdi bu doğan ay özellikle bu konunun karanlıkta kalmaması, uzun sürmeyecek çünkü kalmaması gerekiyor. Gizli kalan bir düşünce, söylenmeyen bir duygu ya da beklenen bir haber varsa önünüzdeki süreçte bununla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Arkadaşım. Şimdi benim burada dikkatimi çeken aynı zamanda bir yengeç. Kıskaçları net. Bakıyorum etrafına da. Bana öncelikle duygusal bir konuyu ve kendini korumaya alma halini düşündürdü arkadaşlar. Bir kişi var sanki duyguları güçlü ama kendisini kolay kolay açmıyor. İçinde çok şey biriktirmiş fakat dışarıya karşı daha temkinli, mesafeli davranıyor. Şimdi yengeçin kıskaçlarının belirgin olması da bana sıkı sıkıya tutulan arkadaşlar, bir konu, bir insan, geçmişten kalan bir mesele ya da bırakmak istemediğiniz bir fırsat olabilir. Sanki bunu elimden kaçırmayacağım dediğiniz bir durum bu. Şimdi yengeç geri dönüşü de anlatabilir. Bazen bir kişi uzaklaşır, sessizleşir, hatta hayatınızdan çıkmış gibi görünür. Ama sonra yeniden aynı konu gündeme gelir. Özellikle burada daha önce gördüğümüz kalp ve düşündüğü kişi figürüyle birlikte değerlendirdiğimde geçmişten gelen bir duygunun veya bir kişinin yeniden gündeme gelme ihtimalini hissediyorum. Şimdi burada bize bir uyarı da yapıyor bu. Her şeyi içinizde tutmayın. Sürekli geçmişe dönüp aynı konuyu düşünmek yerine sizi gerçekten mutlu edecek olana doğru ilerlemeniz gerekiyor arkadaşım. Çünkü hemen şimdi bu yengeçin hemen yanında başka bir şekil daha var ve daha doğrusu üzerinde bir asma köprü arkadaşlar. Bakın şurada bir köprü. İlk bakışta gerçekten köprüyü andırıyor ve bence bu figürün yengeçin üzerinde çıkması oldukça anlamlı. Köprü falda genellikle iki tarafı birbirine bağlayan bir geçişi, aradaki mesafenin kapanmasını ve bir konuda yeniden bağlantı kurulmasını anlatır. Burada sanki bir tarafta kalan bir kişi ya da konu var ve diğer tarafta ise ulaşmak istediğiniz bir yer ve aradan artık geçilmesi gereken bir yol.
özellikle yengeçin olması hemen altında duygusal bir konuda mesafe kapanabilir. Bir süredir konuşulmayan, araya soğukluk veya uzaklık giren bir kişi varsa yeniden iletişim kurulması mümkün gibi görünüyor. Ama bu köprü öyle dümdüz kolay bir yol gibi değil. Asla şöyle söyleyeyim, bu asma bir köprü. Bana biraz sabır ve cesaret gerektirdiğini hissettirdi. Şimdi karşı tarafa geçmek için önce korkuları, tereddütleri ve geçmişte yaşanan bazı kırgınlıkları geride bırakmak gerekiyor. Köprünün diğer tarafına özellikle bir haberleşme, buluşma veya yeniden bir araya gelme enerjisi veriyor. Belki beklediğiniz bir mesaj, belki uzun zamandır görmediğiniz birinden gelecek bir haber. Yengeç ve köprüyü birlikte düşündüğümde kalpten kopmamış bir bağın yeniden kurulması, yeni bir enerji var burada arkadaşlar. Şimdi bu köprünün hemen altında çok belirgin bir T harfi dikkatimi çekti benim. Özellikle köprünün altında bana bağlantısı olan bir kişi veya konuyu düşündürdü. Bu T harfi adında, soyadında ya da hayatında önemli bir yeri olan bir kişinin baş harfi olabilir. Belki uzun zamandır aklınızda olan biri, belki de yeniden iletişim kuracağınız bir kişi. Köprü zaten iki kişi veya iki konu arasında bağlantıyı anlatıyor. Altındaki T harfiyle birlikte baktığımda bu bağlantının T harfiyle bağlantılı bir kişi üzerinden gelişebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu üçünü, yengeci, köprüyü ve T harfini birlikte aldığımda duygusal bir konuda mesafenin kapanması, bir haberleşme veya yeniden bir araya gelme enerjisini veriyor. Şimdi T harfini herkes kendi hayatındaki isimlerle eşleştirsin. Bazen isim, soyisim, şehir veya önemli bir yerin baş harfi, önemli bir olayın içinde olabilir. Siz ona göre kendinizi alın. Şimdi bu T harfinin hemen yanında çok sayıda göz belirmiş arkadaşlar. Bakın şöyle size yaklaştırayım. Burada gözler oldukça açık ve birbirine çok yakın. Sanki küçük bir topluluk var. Karşınızda çok büyük bir kalabalık değil ama birkaç kişinin bir araya geldiği, birbirini takip ettiği veya bir konu hakkında konuştuğu küçük bir çevre gibi görünüyor bu. Bu gözler özellikle dikkat, merak ve izlenme enerjisi verdi bana. Yani sizinle ya da T harfiyle bağlantılı bir kişiyle ilgili çevrede merak eden, gözlemleyen veya gelişmeleri takip eden insanlar var. Her göz kötü niyet anlamına gelmez arkadaşlar. Bazen sadece insanların bir konuya dikkat kesilmesini gösterir. Gözlerin hemen yanında çok farklı bir silüet daha görüyorum. Sanki bir kişinin elinde saplı, eski tip bir çalı süpürgesi var. Bakın şurada görüyor musunuz? Bir süpürge bu. Bu görüntü bana çok net bir şekilde temizlik, arınma ve geçmişte kalan bir şeyi süpürüp geride bırakma enerjisi veriyor. Sanki artık hayatınızda size ağırlık yapan bazı şeyleri temizleme zamanı gelmiş. Sanki bir kırgınlık, gereksiz bir konuşma, sizi yoran bir insan veya uzun zamandır zihninizi meşgul eden bir mesele olabilir. Bu süpürge adeta bunları artık geride bırak diyor size. Bütün bunların yanında açık ve aydınlık yol. Bakın hemen şurada arkadaşlar. Yani bu yolun kapalı değil. Çok güzel. Önünüzde ferahlama, rahatlama ve yeni bir hareketlilik görüyorum. Yeni bir yani şöyle söyleyeyim, bir tarafta sizi izleyen gözler ve geçmişten kalan bazı karmaşalar varken diğer tarafta aydınlık bir yol açılmış. Burada önemli olan başkalarının ne düşündüğünden çok sizin kendi yolunuza odaklanmanız. Ben bu görüntüden şunu hissediyorum. Eskiyi temizledikçe yolunuz daha da açılıyor. Ve bu yolun sonunda sizi bekleyen güzel bir gelişme var.
Şimdi benim burada dikkatimi çeken dev bir sincap var arkadaşlar. Bakın kuyruğu çok belirgin. Sanki birikim, hazırlık, saklanan bir kısmet veya geleceği düşünerek hareket etme enerjisi var. Bu dev sincap bana sanki bir kişinin uzun zamandır bir şeyleri biriktirdiğini, bu para olabilir, bir fırsat olabilir, hatta birlikte biriktirdiği duygular olabilir. Özellikle kuyruğunun büyük ve belirgin olması geçmişten gelen bir birikimin artık ortaya çıkmaya hazır olduğunu düşündürdü bana. Şimdi bu sincapın hemen önünde kanatlarını açmış bir kuş burada. Mesaj, iletişim ve beklenen bir gelişme olarak yorumluyorum ben bu kuşu. Kanatlarının açık olması ise bu haberin önünün açık olduğunu gösteriyor. Sanki bir haber geliyor. Belki beklediğiniz bir telefon, bir mesaj veya bir görüşme, hatta uzak bir yerden gelecek bir haber ihtimali var burada. Çünkü kuşun kanatları aynı zamanda hareketli ve uzakları çağrıştırıyor açık olması. Hemen altında kuşun bakın hemen şurada, bakın bir de akrep benim dikkatimi çekti. Kıskaçları var bunun da sanki küçük. Yani kuyruğunu havaya kaldırmış. Burada ilk bakışta bana akrebi andırdı. Özellikle kuyruğun havada olması biraz daha temkinli olunması gereken bir enerjiyi gösteriyor arkadaşlar. Burada kıskançlık, gizli bir düşünce, içine atılmış bir söz veya sizi uzaktan takip eden bir kişi enerjisi. Özellikle az önce gördüğümüz gözlerle birlikte düşündüğümde çevrenizde sizi merak eden veya gelişmelerinizi yakından takip eden birinin olabileceğini hissettirdi. Şimdi kuşun altında olması benim için önemli. Çünkü yukarıda haber ve hareket, aşağıda ise temkinli olunması gereken bir enerji var. Yani gelecek bir haber güzel olabilir ama bu haberle birlikte herkesle her şeyi paylaşmamak, biraz daha seçici olmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dev sincap da adeta şunu söylüyor: kısmetini ve planlarını herkese anlatma, elindekini koru ve doğru zamanı bekle. Üçünü birlikte değerlendirirsen birikmiş bir kısmet, yaklaşan haber ve bu gelişmeyi uzaktan takip eden bir kişi veya çevre var arkadaşlar. Kuşun kanatları açık, yani hareket var, haber var, önünüzde açılan bir enerji var. Getirdiği haber akrep bize kimi çağrıştırır, karşısında daha etkili olmamız gerektiğini gösteriyor. Bize çağrıştıran kişi kimi karşısında, ona dikkat edin. Şimdi akrebin şöyle söyleyeyim, hemen önünde ve arkasında 2 tane F harfi görüyorum. Bu akreple doğrudan bağlantılı gibi duruyor. Temkinli olunması gereken bir enerji hissetmiştik. Şimdi arkasından gelen F harfi bu enerjinin bir kişiyle bağlantılı olabileceğini düşündürdü bana. İsim, soyisim, şehir veya sizin hayatınızda önemli olan başka bir kelimenin baş harfi de olabilir. Siz ona dikkat edin. Bir de F harfinin hemen önünde hem arkasında, yani iki taraflı bir mesele de olabilir bu. Sanki bir tarafta söylenmemiş bir söz, diğer tarafta ise bekleyen bir gelişme var. Şimdi kuş, akrep ve F harfinin aynı bölgede olması F harfiyle bağlantılı bir kişiden gelecek haber veya iletişim ihtimalini düşündürdü bana. Şimdi buna kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü akrep her zaman olumsuzluk değildir. Bazen güçlü sezgileri, dönüşümü ve bir konuda kendini korumayı da anlatıyor. O yüzden F harfiyle bağlantılı kişide de
Önce gözlem yapmak, acele karar vermemek daha doğru olacak arkadaşlar. Şimdi fincanımızda aydınlık yollar var ama en belirgin yolumuz da neredeydi? Şuradaydı en belirgin yolumuz. Bakın yollarımız var ama bunlar küçük küçük yollar. Ama güzel, aydınlık. Şimdi bu aydınlık yolların çıkması, F harfiyle bağlantılı bir konu varsa bile sonunda netleşme ve ferahlama enerjisi var. Çünkü bakın burada hep aydınlık yollar mevcut. Şimdi burada bir taşıt, bakın şurada, ve bu taşıtta iki kişinin birlikte bindiği kısa süreli bir yolculuk. Bu yolda belirginleşmiş çok uzun ve yorucu bir yol değil arkadaşlar. Kısa bir yol. Daha çok gidip gelme, ani bir ziyaret veya birlikte yapılacak kısa bir yolculuk enerjisi aldım burada. Şimdi yolların biraz kıvrımlı, bakın. Yollar biraz kıvrımlı gelmiş burada. Bana bu yolculuğun tamamen plansız olmasa bile yol üzerinde küçük bir değişiklik veya beklenmedik bir gelişme yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Ama yol açık, güzel. Yani önünüzde ciddi bir engel yok. Taşıtın ön kısmında çok net bir M harfi alıyorum. Bakın şurada. Bu kişinin soyadı, adı veya sizin için önemli bir kelimenin baş harfi, bir yer adı. Bununla düşündüğümde M harfiyle bağlantılı bir kişiyle yapılacak bir görüşme veya kısa bir yolculuk ihtimali çıkıyor. Bir yere gidilecek. Belki de bir kişiyi görmek için yola çıkılacak. Bunun isminin içinde olabilir. Yerin içinde olabilir. Böyle tuttuğumda da çok net bir 3 rakamı var. 3 gün, 3 hafta da olabilir bu arkadaşlar. Çünkü kısa bir yol. Ama yol dediğimiz gibi yolunuz güzel, açık, aydınlık, ferah. T ve V harfi ve M harfi de oldukça dikkat çekti. İsimler üzerinden bize bir hikaye anlatmaya başladı çünkü. Bu 3 harf kısa yolculuk kiminle yapılacak ve bu yolculuğun sonunda hangi haberlerle karşılaşacaksınız? Bunu kendinize göre alacaksınız arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçmek istiyorum. Bakalım tabağımız bize ne anlatacak? Evet, sıkıntılarımızı burada da çok rahat, kolay bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Evet, gerçekten tabağımızda fincanımız gibi ferah çıkıyor. Evet. Evet canlarım, fincanın dip kısmı, orta kısmı hanedir. Şimdi hanenin için kalabalık olması hareketli bir döneme ve peş peşe gelecek gelişmeleri işaret ediyor. Burada tek başına yaşanacak bir konu değil, birkaç kişinin dahil olacağı bir buluşma, konuşma ya da toplu bir görüşme enerjisi aldım. Özellikle tabağın ortasının kalabalık olması senin hanene dokunan bir mesele, etrafında toplanacağını düşünüyorum ben. Çevresinde kalabalık ise arkadaşlar, ne kadar kalabalıksa haberin ve konuşmaların ve farklı kişilerden gelecek etkilerin artacağıdır kalabalık olmak. Şimdi burada yine bakın bir T harfi dikkatimi çekiyor.
T harfi oldukça belirgin çıktı. Hem fincanımızda hem de tabağımızda. Aynı harfin tekrar etmesi bu. Tesadüf değil. Özellikle tabağın bu kalabalık görüntüsünün içerisinde T harfinin çıkması bağlantılı bir kişinin, T harfiyle bağlantılı bir kişinin, bir haberin ya da bir konuşmanın bu kalabalık ortamın içerisinde yeniden gündeme geleceğini gösteriyor. Fincanda gördüğümüz işaretlerin tabakta da tekrarlaması bu konunun sizin için önemini biraz daha güçlendiriyor. Adeta beni gözden kaçırma der gibi kendisini tekrar göstermiş arkadaşlar. Dediğim gibi birbiriyle devamlı konuşan, çok da güzel çıkmış. Bakın burada bir zirve var. Daha doğrusu ben buna karlı bir dağ diyeceğim. Çünkü bembeyaz, bakın görüyor musunuz? Siyah telvelerle değil. Güzel büyük bir dağ ve zirveye çıkan arkadaşlar burada zirvede bekleyen diyelim, biz buna çıkan demeyelim. Zirvede bekleyen 2-3 tane kısmetimiz var. Şimdi bu dağın zirvesinde bekleyen 3 kısmet, yani burada zirveye çıkıyor değil de sanki o kısmetler zaten zirvede sizi bekliyor. Sizden gelecek bir adımı, bir gelişmeyi ya da doğru zamanı bekleyen fırsatlar gibi duruyor. Önünüzde biraz emek ve sabır isteyen bir süreç olabilir ama bu sonunda ulaşacağınız yer oldukça güzel. Zirve boş değil. Sizi bekleyen 2-3 ayrı kısmet var orada. Bunlardan biri maddi bir fırsat, biri haber ya da görüşme, diğeri ise hayatınızda yeni bir kapı açılacak, bir gelişme. Çünkü daha temiz arkadaşlar. Bu kısmetlerin enerjisinde güzel olduğunu söylüyor bize. Sizi bekleyen bakalım hangi kısmetler var, göreceksiniz. Şimdi bakın burada çok güzel bir şey oluştu arkadaşlar. Şöyle bakın, bir kuş görüyor musunuz? Gagası sadece kuşun kafasını oluşturmuş ve kocaman da bir gözü. Bir kuş kafası bu. Çok büyük arkadaşlar. Büyük bir kuş kafası. Şimdi kuş çoğu zaman haber, mesaj ve iletişim enerjisini temsil ediyor ya. Belki gözün bu kadar büyük ve belirgin olması da gelecek haberin gözden kaçmayacak kadar önemli olabileceğini düşünüyor. Şimdi düşündürüyor. Biraz önce zirvede bekleyen 2-3 kısmet vardı ya. Şimdi karşınıza çıkan bu kuş kafası o kısmetlerden birinin bir haber veya iletişim yoluyla bize ulaşabileceğini işaret ediyor olabilir. Yani burada sanki bir şey uzaktan size doğru geliyor ve kendisini bir haberle belli edecek gibi. Bakın çok büyük bir kuş kafası oluştu tabağımızda, farkındaysanız. Görüyor musunuz? Yani. Tabağımız gerçekten güzel çıktı. Şimdi burada yukarıda üst figürlere gelmek istediğimde, şimdi bakın burada sanki bir tünelden ilerleyen, bakın şurada küçük bir açıklık var ama o da tam açılmamış. Bir tünelden ilerleyen, bakın elinde el arabası, görüyor musunuz? Bir tünel kazan bir kişiyi görüyorum ben burada. Sanki toprağın altında bu kişi. Şimdi burada bir açıklık var ama henüz tamamen açılmış değil. Yani bu kişi bir yere ulaşmak üzere, fakat önünde hala aşması gereken bir bölüm var. Sabır, emek ve adım adım ilerleyen bir süreç olarak yorumlayacağım. Şimdi sanki kapalı görünen bir yolun arkadaşlar kendisini yolu açıyor. El arabası ya da bir aletle yük taşıma, biriktirilen işleri toparlama ve ağır ilerleyen bir konu sonuçlandırma enerjisi güçleniyor burada. Tünelin sonunda küçük de olsa bir açıklık var. Yani bakın şurada bir açıklık var ama daha tam açılmamış. Biraz zamana ihtiyaç var arkadaşlar.
Şimdi burada ben yine iki kişi, bakın sanki bir kişi önünde diz çökmüş. Yani dizlerinin üstüne oturmuş, bakın burada bir kişi. Bir kişi de ayakta. Sanki onun kafasını tutuyor böyle eliyle. Bu ayakta olan kişinin hemen önünde arkadaşlar. Bakın küçük küçük de balıklarımız var hemen şurada. Şimdi burada bir destek, yönlendirme ya da konuşma enerjisi verdi bana. Sanki bir kişi diğerine bir konuda yardımcı oluyor. Onu toparlıyor ya da bir konuda yol gösteriyor gibi. Ama ayakta duran kişinin hemen önündeki bu balıklar benim dikkatimi çekiyor aynı zamanda. Şimdi balıklar falda genellikle kısmet, bereket ve maddi fırsatlarla ilişkilendiriyor. Burada bir tane değil, iki tane küçük balığın olması da bana peş peşe gelecek küçük kısmetleri düşündürdü. Yani bu iki kişinin arasında geçen bir konuşma veya gelişmenin hemen önünde küçük ama sevindirecek birkaç kısmet duruyor gibi. Özellikle biraz önce gördüğümüz zirvedeki 2-3 kısmeti de düşünürsek, kısmet enerjisi gerçekten kendini tekrar tekrar gösteriyor arkadaşlar burada. Şimdi burada bir süliyet, koşar, sanki koşuyor bu kişi. Bakın bir ayağı burada, bir ayağı arkada. Elinde de temiz bir kağıt var. Şimdi bu koşan kişi elindeki temiz kağıtla tabağın dış kısmından hane içine doğru koşuyor, farkındaysanız. Bakın elinde de beyaz kağıt tertemiz duruyor. Şimdi bu ayrıntı önemli. Dışarıdan haneye doğru gelen bir hareket var. Yani dışarıda bekleyen bir haberin, belgenin, mesajın ya da gelişmenin artık sizin alanınıza doğru geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi elindeki kağıdın bembeyaz ve temiz olması da güzel bir işaret. Burada karışık, kapalı ya da ağır bir enerji yerine netlik, temiz bir haber hissi verdi bana. Sanki bir konuyu resmen niyet olarak da bir kazanacak gibi duruyor. Bir cevap gelecek veya beklediğiniz bir haber elinize ulaşacak gibi. Bir netlik kazanıyor arkadaşlar. Şimdi koşarak gelmesi önemli. Bu gelişmenin ağır ağır değil, hızlı bir şekilde haneye ulaşacağını anlatıyor. Kuş kafası ve haber enerjisini gördük. Şimdi bu da elinde temiz bir kağıtla dışarıdan haneye doğru koşan bir kişi bu. Haber ve gelişme teması üst üste kendisini göstermiş burada arkadaşlar. Evet, bakın bu toplulukta yine bir sürü harfler mevcut. Bakın burada V var, Y var, Z var. Yani bunları siz kendinize göre alın arkadaşlar. U var. Yani bu kalabalık. Fincanımız güzel çıktı bence. Gayet de iyiydi. Yorumlarımı beğendiyseniz mutlaka yorumlarınızı bildirin arkadaşlar bana. Bugün falımızla birbirinden güzel işaretleri de gördük. Kısmetler, haberler, yollar, zirvede bekleyen fırsatlar, haneye doğru gelen temiz haber, özellikle tekrar karşımıza çıkmış olması bazı işaretlerin bizi bazı konuların artık netleşmeye başladığını söylüyor arkadaşlar. Her zaman güzel bir sohbet, keyifli bir enerji ve gönül eğlencesi olarak yorumluyorum ben falımı. Sizler de kendi gördüğünüz şekilleri ve hissettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Eğer falımı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni gelen arkadaşlar ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni falımızda yeniden buluşalım diyorum. Hepinizin gönlünden geçen güzelliklerin, beklediğiniz güzel haberlerin ve hayırlı kısmetlerin yolunu açık olarak diliyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Bir sonraki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın diyorum efendim.